Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Çiçek bakımlarımıza devam ediyoruz. Şöyle balkondaki çiçeklerimle başlamak istiyorum. Yılbaşı çiçeği sonbaharda yavaş yavaş sulamasını arttırmamız gerekiyor ve soğuk görmesi gerekiyor ki çiçeklensin. Kaktüslerimiz evet Kasım ayına doğru giderken sulamasını biraz azaltacağız. Kasım ile Mart ayı arasında hiç sulamayacağız kaktüsleri. Kış uykusuna yatıracağız. Bu önemli. Evet, kaktüsleri sularken en önemli dikkat edeceğimiz mesele toprağı iyice kuruduktan sonra sulamalıyız. Toprağı kurumadan sulamamalıyız. Sukulentler de aynı şekilde toprağı iyice kuruduktan sonra suluyoruz. Sukulentleri kış uykusuna yatırmıyoruz. Toprağının iyice kurumasını bekliyoruz. Evet, para çiçeğimi içerideydi, dışarı çıkartmıştım bakın. Şu an yapraklarında bir hareketlilik, canlanma görüyorsunuz. Ve bu para çiçeğini de aynı şekilde toprağı iyice kuruduktan sonra sulayacağız. Odunsu bir bitki olduğundan dolayı yanılgıya düşmeyiniz. Sukulent türüdür. Toprağı iyice kurumalı. Şu köşeyi çok sevdi para çiçekleri. Evet, şöyle gösteriyorum. Bu senenin başından beri koyduğum çiçekler. Şu da içerideydi. Bunu da buraya koydum. Belki biraz daha canlanır diye. Şu gördüğünüz bakın. Şu biraz önceki para çiçeğimi budayıp saksıya diktiğim dalları şu anda gayet güzel bir şekilde büyüdüler. Evet. Bunlar da çok aşırı soğuklarda kesinlikle dışarıda bırakmayınız. Para çiçeklerinizi, sukulentlerinizi, kaktüslerinizi su tuttuğundan dolayı yaprakları donar. Evet, bu nedenden dolayı dışarıda çok tutmayınız çok soğuklarda. Şöyle yönünü değiştiriyorum ki iki tarafı da büyüsün. Para çiçeklerimizin bakımında en çok dikkat edeceğimiz mesele toprağı iyice kuruyacak ve az bir su vereceğiz. Evet, domatesleri ekmiştim. Biraz geç ektim. Çiçekleri var ama domatesleri verecek mi bilmiyorum. Şurada da bir kaktüsüm var. Bu kaktüsümü de havalar soğumaya yakın içeri alacağım. Evet, balkonumdaki çiçekler bu şekilde. Bunlar biraz daha hava soğuduğunda içeri alacağım. Şu anda havalar tam soğumadı. Bu nedenden dolayı dışarının güzelliğini görüyorlar. Kaktüsler özellikle güneş ışığı alan yerlere konumlandırınız. Fil kuyruğu çiçeğimiz devam ediyor büyümesine. Dibindeki yılbaşı çiçeği de gayet güzel bir şekilde büyümesine devam ediyor. Bakın bunu budama yapmıştım. Bunu ne zaman budama yapacağız? Mart ayında budama yapacağız. Orkide bakımında en çok dikkat edeceğiniz mesele sulama meselesi. Bakın ilk sonbaharda sulama iyice azalması gerekiyor. Yani susayıp susamadığını köklerine bakarak anlıyoruz. Bakın şurada yeni yeni yapraklar çıkıyor. Ve sonbaharda artık çiçek dallarının çıkacağı zaman şu Dendrobium orkidenin dalından büyüttüğüm bakın orkide. Bu orkideyi bakın şu anda köklenmiş. Kesinlikle şu anda dalından ayırmamak gerekiyor. Mart ayını bekliyoruz. Mart ayına kadar köklerini büyütecek. Bu çiçekleri özellikle çok aşırı sulamayınız. Suyu çok sevmiyor. Toprağı iyice kuruduktan sonra sulamamız gerekiyor. Evet, şöyle orkidelerimi göstermek istiyorum. Çiçeklenmeye doğru adım adım ilerliyor. Evet, menekşemi göstermek istiyorum. Menekşe alt tarafında bakın şöyle yeni fideler çıktı. Bunların dikimini Mart ayında yapacağız. Mart ayında tekrar bunların ayırmasını yapacağız. Diğerini de dikeceğiz. Evet. Menekşe'de en önemli dikkat edeceğimiz mesele alttan sulamak. Peygamber kılıcı çiçeğimizi de evet toprağı iyice kuruduktan sonra sulayacağız. Şuradaki yapraktan büyüttüğüm menekşemi göstermek istiyorum. Bakın alt tarafından bir sürü dal çıkartıyor şu anda. Evet, menekşeyi çoğaltmak çok basit. Bir dalını alıyorsunuz, suya bırakıyorsunuz, köklendiriyorsunuz ve ondan sonra bu şekilde dikiyorsunuz ve alttan suluyorsunuz. Bu önemli. Üstten sulamıyorsunuz. Şu menekşemde evet geçen sene küçüktü bunlar. Bunlar da yapraktan büyütme. Büyük saksıya almıştım Mart ayında. Şu anda gayet güzel bir şekilde büyüdü. Evet, geçen haftalarda telgraf çiçeğimin sonbahar bakımını yapmıştım. Şu uç kesiminden kesmiştim. Bakın buradan yeniden bir dal attı.
dalı büyüyor ve alt tarafa dikmiştik üst tarafından kestiğimizi. O da büyümesine devam ediyor. Bu şekilde en üstteki dalları kesip dibine ekip dibindeki yoğunluğu arttırmaya çalışıyorum. Dua çiçeği de yapraklarının güzelliğiyle büyülüyor. Dua çiçeğinin en önemli özelliği, bakın şu anda yaprakları aşağıda. Akşamları yapraklarını yukarı doğru kaldırması. Bakın şöyle akşamdan da bir kare göstermek istiyorum. Gayet güzel bir şekilde yapraklarını yukarı doğru kaldırmış ve dua ediyor. Evet, bizlere ibretlik bir çiçek bu. Bu çiçeğin de bakımında toprağı kurumadan sulamamız gerekiyor. Evet, şuradaki menekşemi göstermek istiyorum. Bu menekşe de aynı şekilde bayağı büyüdü. Dipten sulamamız gerekiyor. Üstten sulamamız gerekiyor. Mum çiçeğini göstermek istiyorum. Bakın gayet büyüdü. Bu mum çiçeğini şöyle ufak bir parça almıştım. Benim yaptığım hata, çiçek açtıramadım buna. Neden çiçek açtıramıyorum? Çünkü büyük saksıya dikmişim. Saksısının kökler doldurmadan çiçek vermeyecek. Biraz daha sabretmem gerekiyor. Evet. Şöyle bakın, yaprakları gayet canlı. Bunun da sulamasını haftada bir az bir suyla suluyoruz. Toprağının biraz kurumasına müsaade ediyoruz buna da. Şöyle yapraklarının güzelliğini göstermek istiyorum. Şöyle yukarı doğru sardırdım. Buradan devam edeceğim ve karşı taraftan aşağı doğru indireceğim. Evet, Dendrobium orkidelerinin sonbahar bakımlarını yapmıştık. Ne yapmıştık? Yaşlı dalları budama yapmıştık ve şöyle küçük küçük parçalar ayırmıştık ve toprağın üstüne koymuştuk. Bunlar yavaş yavaş sonradan keyik çıkarma potansiyeli var bu dallardan. Bu dallardan keyikler, yeni yeni yavrular çıkacak. Bakın şöyle çiçek açmıştı tekrar. Şu alttan büyüyen fideler, bir tanesi keyiki, bir tanesi alttan büyümüştü. Bu keyiki Mart ayında ayrımını yapabiliriz ya da burada da durabilir. Burada da devam edebilir. Çünkü şu orta kısımdaki çiçek açmıştık, artık açmayacak. Bu dipten gelenler açacak. Evet, şu parçayı ayırabiliriz ama şunu ayırmaya gerek yok. Mart ayında duruma göre bakacağız. Evet, şöyle ara ara yapraklarını kontrol etmemiz gerekiyor. Yapraklarında hastalık belirtileri var mı diye. Evet, bu çiçeklerimde de gelişmeler böyle. Bu çiçeklerin sulamasını da biraz böyle toprağa kurudukça yapmamız lazım. Bonsai'mi göstermek istiyorum. Bakın gayet canlı bir şekilde devam ediyor. Şöyle dallarına şekiller vermiştik tellerle. Görüyorsunuz. Bonsai'de hangi tür çiçekten bonsai yapmışsanız onun bakımını uygulayacaksınız sulama noktasında. Evet. Ve şekil vereceksiniz böyle dallarına. Biraz daha büyüyünce tekrar şekiller vereceğim. Şu anda gayet güzel bir şekilde görünüyor. Şöyle bakın, göstermek istiyorum. Bunu bir arkadaşım hediye etmişti. İlk aldığımda hali çok kötüydü. Evet, kurumak üzereydi. Şu anda gayet güzel bir şekilde büyümesine devam ediyor. Evet, Kalonşina çiçeğimiz de çiçekleriyle devam ediyor. Bakın şu alt tarafta küçük küçük fideler çıktı. Büyük yaprakları budarsanız kalonşinalarda ve uç kesimlerini keserseniz böyle çok dal atar. Dal atmasını sağlayınız. Sulamasını da iyice toprağının kuruması gerekiyor. Evet, küpe çiçeğimiz bahar mevsiminden sonbahara kadar devam etti. Şöyle kuruyan çiçekleri toplamamız gerekiyor ki yeni çiçekler daha sağlıklı bir şekilde olsun. Küpe çiçeğimizde buna dikkat edelim. Kuruyan çiçeklerimizi toplayalım. Yeni çiçekler açsın ve küpe çiçeğinin en önemli özelliği balkonda olması gerekiyor. Evde kesinlikle bu çiçeğe bakmayınız. Balkonda bakınız ve sulamasına çok dikkat ederseniz sürekli çiçek açar. Toprağı kurumadan nemliyken tekrar sulamamız gerekiyor. Suyu çok seviyor. Evet, yağmurlu havalarda yağmurun alan bir yere koyup yağmur suyundan da istifade ettirebilirsiniz. Şöyle yerine koyuyorum. Diğer küpe çiçeğimiz de aynı şekilde yeni yeni çiçekler açmaya devam ediyor. Bakın bahar mevsiminde dikmiştik bunu. Şu anda sonbahar oldu. Kışın soğukları gelene kadar bu çiçek açma devam edecek. Bakımlarına dikkat ederseniz, sulamasına dikkat ederseniz, evet, ve balkonda konumlandırırsanız bu çiçek harikulade çiçeklerini sürekli size vereceğini göreceksiniz. Evet, küpe çiçeklerimiz de
Böylece görmüş olduk. Şurada bir kaktüsümüz var. Bu kaktüsümüz de evet büyüyor. Evet, orkideler artık bu mevsimde yeni yeni çiçeklenmeye doğru giderler. Bakın şuradan bir dal çıkıyor. Yeni dal çıkmalar, çiçek dalları çıkmalar bu mevsimde oluyor. Bu nedenden dolayı orkidelerin bakımlarına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle bu dönemde gün ışığını aydınlık yerleri konumlandırmamız gerekiyor. Bakın şu anda cam kenarına aldım ben. Yazın biraz daha iç kesime almıştım. Şu anda cam kenara almamın sebebi yani kışın benim olduğum yerde güneş çok görünmüyor. Yani genelde gri olduğundan dolayı aydınlık bir yere konumlandırıyoruz. Tespih çiçeğimiz devam ediyor bakın. Orkidelerimiz de yavaş yavaş çiçek dallara çıkartacak. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Evet gayet güzel bir şekilde bakın şöyle gösteriyorum. Dışarısı gri. Evet sonbaharın geldiğini görüyorsunuz. Kışın zaten güneş çok gelmiyor, göremiyoruz. Bu nedenden dolayı cam kenarına aydınlık bir yere konumlandıracağız ki yeni yeni çiçek dalları çıkabilsin. Evet şuradaki sukulentimi de göstermek istiyorum. Sonbaharda çiçeklenmeye doğru giderken bakımlarına dikkat edelim ki yeni çiçekler gelsin. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çiçeklerle alakalı sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.